Arkadaşlar merhaba, Mert'le Tasarlık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3D yazıcımızdan bir çıktı bir baskı işlemimizi yapacağız. Bu üçüncü videomuz oluyor, vlog tarzında olacak gene. Birinci videomuz yazıcıdan tanıma amaçlıydı. İkinci videomuz kendi bastığımız, yani kendi tasarladığımız SolidWorks'te çok basit bir parçaydı tabi. Kabul ediyorum. Temel seviye tasarladığımız parçayı Solid'de çizip Lego programını attık ve ardından yazıcıya aktarma işlemini yapmıştık. Şimdi bugün biraz daha detaylandırmalara gireceğiz. Dilerseniz gelin videoya başlayalım. Bu benim Lego şura programı. Burada yazıyor zaten. Yani birçok program mevcut ama bu temel seviye başlayanlar için bir mantıklı bir program olduğunu düşünüyorum. Burada bir tane dosyam STL datam var. STL datamı sürükle bırak yöntemini bıraktım. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem buradan da dosyadan da dosyaya tıklarsınız. Yeni proje dersiniz. Yeni bir parçayla çağırabilirsiniz. Fare hareketlerinden bahsetmek istiyorum. Faremin orta tekeri parçayı yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. Farenin sağ kliği parçayı döndürmeme yarıyor. Burada benim görünümlerim var. SolidWorks'ta olduğu gibi çizim programlarında. Burada istediğim görünümden bakabiliyorum. Ön, yan, üst, perspektif şekilde. Farenin orta tekeri taşıyor. Sağ klik döndürüyor. Buraya kadar hemfikiriz. Burada benim bir hesaplama bir bölümüm var. 2 saat 29 dakika ve 27 gram filament harcayacağını söylüyor bana. Şimdi buradaki komutların aktif olabilmesi için parça üstüne tıklamam lazım. Bu bir. İkincisi parça üstüne tıkladıktan sonra birincisi parçanın konumuyla alakalı. Diyorum ki mesela ben bunu 75 mm x4 Y'de de 25 mm eksi 25 verirsem eksiye gider. İstediğim yere gidebiliyor. Bu parçanın konumunu sıfırlamak için buradan sağ tık yaparsam bütün model konumları sıfırlarsam sıfırlanır. Veyahut da tekrardan buradaki değerleri 00 olarak girmek zorundasınız. Veyahut da parçaya tıklarsanız buradan böyle gezdirirsiniz istediğiniz yere. Yine herhangi bir yere geldi ortada yani konumlandırmak istiyorsunuz. Ya burada 0 girersiniz ya da tabi buradan sağ tık tüm model konumlarını sıfırla derseniz otomatik olarak parça zaten kenara geçer. Şimdi şu alttaki benim parçamın boyutuyla alakalı. Ölçeklendirmeyi tuttur, ölçeklendirmeyi aynı yap. Ölçeklendirmeyi aynı yap dersem burada ben şimdi ne kadar büyütürsem bu %100 zaten mutlak. Burada kaç yaparsam bir tanesini diğerleri de ona keza büyüyecek. Mesela diyorum ki ben bunu küçültmek istiyorum. Yani %10 oranında küçülteceksem %10 eksi 10 yapıyorum. 90 milim %90 oluyor. %90 oranında ayarlamış oluyor. %10 oranında küçültmüş oluyor. Otomatik olarak değerleri bak otomatik olarak değişiyor. İstersen ben bunu 150 de yapabilirim. %150 oranında büyütebilirim. Tabi burada programın dilimlemesi olsun, süresi olsun hepsi artacak. Bakın 6 saat 5 dakikaya çıktı. Benim zetim 225 mm yaklaşık 22 santim. Y'si 67, X'de de 72 mm oluyor. Yani bu biraz büyük oldu. Ben bunu %125 yapayım. Şimdi zetim 187,5 mm oldu. 187,5 mm gene biraz fazla aslında. Bunu ben biraz daha küçültebilirim. Z açısından. Diyorum ki bunu %115 yap. 172'ye geldi. %110 yapalım. 165 mm tam bir 150'lik kumpasın biraz fazlası diyebilirim. Bence bu boy ideal kalabilir. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Fare diyorum, özür dilerim. Klavyenin yön tuşlarıyla perspektif açımı değiştirebiliyorum. Milimetrik bakmak isterseniz. Tabi o size kalmış. Tekrar parçama tıkladım. Ölçeklendirmeyi tuttur dersem de şöyle burayı 100 yapalım. Tek bir tanesi değişiyor. Diğerleri oynamıyor. Ama bunu yap dersem mesela şimdi bu %100'de kal. Diğerleri %100'den mesela var şimdi bunu %100'den %100'den çıkardığım zaman bunlar da otomatik olarak büyüme oluyor. Ama tekrardan şuradan sağ tık tüm model değişimi sıfıra dersem eski haline dönmüş olur. Ve ben bunu %110 oranında basmak istiyorum. Bu benim bazı parçalar geldiği zaman şöyle çapraz geliyor arkadaşlar. Şu tarz çapraz geliyor. Bu tarz çapraz evet yazıcı yine de basar yani. Ama destek atamanız lazım. Eğer bunları da ayarlamak için de parçaya tıklarsanız buradan X, Y koordinatlarında kaç derece döndürerek
yere yapıştırabiliyorsunuz. Veyahut da buradan tüm model konuları sıfırla derseniz otomatik olarak olur. Yani hizalanacak yüzey seçebiliyorsun, direkt yapışıyor. Düz şekilde yerleştirebiliyorsun. Veyahut da buradan kendini ayarlayabiliyorsun. Ben genelde kendim ayarlıyorum. Zevkli oluyor açıkçası. Bunlar parçanın şurası parçayı döndürmeme yarıyor. Bakın şöyle önünün arkasına, başına aşağı yukarı her şeye yarıyor. Tüm model konumları sıfıra diyorum. Tekrardan devam ediyorum. Bakın burada verdiğim ayarlar aynı. Ama buradan konumları sıfırladım. Çünkü burada dönüşme sıfırla demedim. Bu bizim yazdırma stilimizle alakalı, yazıcımızla alakalı. Ne olarak yazdırmak istediğinle alakalı. Ben bunu normal model olarak yazdırmak istiyorum. Ayarlardan da buradan daha çok hat gelişini, dolgu hattını ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar burada mevcut. Burası parçama destek atamayacağım yerleri seçiyor. Şimdi faremi sağ kliğiyle ben parçamın altına bakıyorum. Şurada kırmızı olan yerler ve destek atamasına gerektiğini söylüyor. Ama bunlar çok ufak noktalar. Çünkü buralara destek atamaya gerek yok. Yani ya da şöyle yaparsınız. Tabanı parçanın boşluktur. Buradan desteği açarsınız. Desteği açarsınız ama mesela buralarda şu el kısmında mesela gördüğünüz üzere ve gırtlak kısmında, boğaz kısmında destek atamasını istemezsiniz. Bunu yapmak için de parçaya tıklarsınız buradan. Bunu destek yazdırmayacak yere komutuna tıklarsınız. Mesela nerede destek atacak? Burada ama ben burada destek atmasını istemiyorum. Burası seçiliyken buraya bir tane sol tık yaptığım zaman buraya bir kare atıyor. Diyor ki ben buraya destek atmayacağım. Otomatik olarak ayarlıyor zaten. Ona göre program saati de artar veya da düşer. Şimdi yine aynı şekilde bunu şu konuma tıklayarak, yani bunu seçtiğime buradan ben bunu taşıma yapabiliyorum. CTRL-Z ile geri getirebiliyorum. Sağ tık yaparsam gene konumlarını sıfırlayabiliyorum. Parçaya tıkladım. Alttakine geldim ölçeklendirme kısmına. Ben buradan parçayı istediğim şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Böyle seçerseniz komple, mesela şurada destekler atmasın diye büyük bir parça olduğunu varsayarsak otomatik olarak yazdırır. Ama şu an zaten ben destek atamayacağım çünkü desteklik bir kısmım yok. Yani şuraları görüyor olabilirsiniz ama burada gerçekten ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Spesifik bir parça değil çünkü. Burada da nasıl yazdırma olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Silindir, küp tarzı, yıldız tarzı. Yani pek kullanmadım şu ana kadar. Birinci aşamam buydu arkadaşlar. İkinci aşamaya gelecek olursak benim burada asıl yazdırma ayarlarım var. Ben buradan özele giriyorum. Şuradan genelde yani tam olarak basic ne okunuyor bilmiyorum ama bunu seçebilirsiniz. Ben Türkçe kullanmaktan yanayım. Biraz daha iyi oluyor. Bir sıkıntı olduğunda kurcalayıp daha iyi buluyorum. Şimdi buranın geri geldim. Şuradan profilleri, benim ayarladığım profiller vardı. Buna geri şuradaki oka tıklıyorum. Tüm ayarları sıfırlıyorum. Burası default ayarlarda. Dolgu, profil. Şuna ön izleme kısmına gelelim. Ön izleme kısmı parça nasıl işleneceğiyle alakalı. Şöyle gelelim. Bu şu an ızgara şeklinde. Izgara şeklinde ben işlemiyorum genelde. Temiz çıkardığım için ızgara şeklinde kaldı. Buradan dolguyu ayarlayabiliyorum. Profilleri ayarlayabiliyorum. Bakın şimdi aradaki farkı göreceksiniz. 10'da 2'den %24'e çektim. Şöyle biraz daha aşağı geldim. Arasındaki boşluklar biraz daha artmış oldu. Parçanın getirdiği aslında default ayarlar bizim için burada daha iyi. Yani çok spesifik çalışmıyorsanız. Dolgu oranı da aşamalı dolgu da yapabilirsiniz. Dolgu oranı da şununla alakalı. Şu nasıl söyleyeyim? Şöyle biraz düşürelim. Parçanın içinin dolu olup olmayacağını, yüzde kaçın dolu olacaksa mesafeler biraz daha artıyor. Şimdi 1'a getirdim, 20'ye getirdim. Bakın arasındaki mesafe biraz sıklaştı. 20'de kalsın bu. 20 benim için ideal bir yer. Yapıştırma yapın. Çünkü yüksek parça olacağı için, yani yapıştırma şunu söyleyeyim. Şu anlamda yapıştırma. Şuradaki şeyler. Pardon. Şuradaki katmanlar. Yani ilk başta dışarıdan başlıyor, sonra içeri doğru yapıyor. Yani direkt buradan başlasanız bile
tabloda sıcaklığı olmamış olur, yapışmamış olur. Sıkıntı yaşarsınız. Şimdi tekrardan devam edelim. Özelden devam ediyorum. Buradan geldim. Dedim ki Advanced'a tıkladım. Tüm hepsini kapadım. Kalite, yani kalite ile ilgili ben fazla değişiklik yapmıyorum. Programın verdiği default ayarlar, parçanın verdiği default ayarlardan devam ediyorum. Yani buradan isterseniz katman yüksekliğini hepsini ayarlayabilirsiniz. Yani dolgu hattı genişliğini de ayarlayabilirsiniz. Benim genelde oynadığım 3-4 tane ayar var. Parçaya göre değişiyor ama bu parçaya göre ayar yapacağım. Bunları şimdi çok anlatıp videonun uzun olmasını istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Parça bastıkça böyle vlog çektikçe hepsini teker teker anlatacağım. Şu an bu parçada bize ne lazımsa onu anlatmak istiyorum size. Koban olarak şurada ayarlayacağım bir şey yok şu anlık. Dolguya geldim. Dolgudan ben buradan her zaman gyroid'i seçiyorum. Dolgu hattı çoğaltıcı, dolgu yoğunluğu %20. Buradan bunu da ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde en başta dolgu vardı. Ondan sonra malzemeye geldim. Malzemede yazdırma sıcaklığı 220 diyor. Yani bir yazıcıda Asus'un PLA kullanıyorum. Filament'te 200 derecede bende yapışmama sorunu yapıyor. 220 derece kullanmayı tercih ediyorum. Yapılı ev sıcaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Yapılı ev sıcaklığı da bu PLA, yani bu filament için ideal bir derecede. Hıza gelecek olursak hız 250 mm. Bu çok hızlı hız. Ben 75 mm'ye ayarlıyorum. İlk başta 75 mm hızla basarak daha sonra manuel olarak yazıcıdan düşürüyorum ben bu hızı geldiği katmanlara göre. Otomatik olarak diğerleri de ayarlanmış oluyor. Dilerseniz dolgu hızını biraz daha düşürebilirsiniz. Size kalmış. Harekete geldim. Harekette geri çekme etkinleştir muhakkak. Ve şurada Z hop var. Bunları muhakkak açın arkadaşlar. Ben geri çekme hızını 50 mm yapıyorum. Geri çekme mesafesini de 1 mm yapıyorum. Çünkü kimi zaman saçaklanma oluyor. Yazıcıda çalışırken saçaklanma olmasını istemiyorum. Z sıçraması yüksekliği ben 1 mm taraftarıyım. Hareket atlama mesafesi de ben bunu da 1 mm yapıyorum. Z sıçraması yüksekliği bizde filamentin olduğu yerde extrude var arkadaşlar. Extruder. Bu mesela atıyorum bir turu bitiriyor. Diğer tura geçerken havaya kalkıyor 1 mm. Bir daha devam ediyor. 1 mm havaya kalkıyor, bir devam ediyor. Parçanın üstüne binme yapmasın, sürtme yapmasın diye. Hareket atlama mesafesi de yani nozul parçayı sürtmesin diye onu ayarlıyorum. Burada soğumada zaten otomatik olarak fanı açıyor. Yani çok ekstra bir çok büyük böyle bir hızınız 150'nin 200'ün üstüne çıkmadığı sürece soğumayı değiştirmenizi önermiyorum. Destekte zaten destek oluşturmadık, destek yapmadık. Yarın bir gün diğer parça destek olursa öyle anlatırız. Yapılı levha yapıştırması bunun şuradaki şeylerle alakalı. Şunlarla alakalı, desenlerle alakalı. Bu desenleri ayarlayabiliyorsunuz. Kenar genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Kenar hattı sayısını da ayarlayabiliyorsunuz. Default programlar hatta kenar hattı sayısını isterseniz 10 mm yapalım. 10 mm nasıl olacak ya? Yani 10 mm diyorum, özür dilerim. Hat 10 adet. Şöyle bir şey yaptı. Daha sağlam oldu. Hatta onu 9'a düşürelim biz. Yanındaki ortasıyla birleşmesin. Daha sonra ben bu bütün ayarlarımı kaydettikten sonra arkadaşlar yapmam gereken save as tft file diye kaydediyorum. USB için atıyorum ve yazıcıya atıyorum. Şimdi bu videoyu burada noktalıyorum. Yazıcıyla birlikte tekrar karşınızda olacağım. Hemen görüşürüz. Evet arkadaşlar, Martle Tasarlık kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Az önce sizlerle birlikte bu figürümüzü yazıcımızda basmak üzere programımızda ayarladık. Gerekli ayarları yaptık. Ben bunu USB için attım. Şimdi dilerseniz gelin basma işlemimize geçelim. Bu arkadan yazıcımı tekrardan açıyorum. Otomatik olarak ışıklarım açılıyor ve motorum çalışmaya başlıyor. Açıldığını buradan görebilirsiniz. Şöyle göstermek gerekirse bu adam hakkında, bu figür hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Bu İtalyanca'da, yani İtalyanca diyorum, özür diliyorum. İtalya'da çıkan bir kavram. Umarello diye bir şeydi sanırım. Bu
ülkemizde aslında çok seviliyor. Bir yerde kazı çalışması olduğunu, bir yerde inşaat olduğunda milletçe izlemeyi çok seviyoruz. Bu da aynı anlama geliyor. İtalyanca'da Umbrello anlamına geliyor ve bu artık figürleşmiş arkadaşlar. Yani onun tasarımını, baskısını yapacağız bugün. Şöyle yazıcıma baktığım zaman yazıcım açılıyor. Motoru çalıştı duyduğunuz üzere. Otomatik olarak sistemim geldi. Şimdi ben buradan Prepare kısmından ilk başta yazıcımı PLA'ya göre ısıtıyorum. Ardından Statix'ten Light Control'a geldim. Headlight ve Extruder Light'ımı açtım. Şimdi burada gerekli nozzle sıcaklığım, ondan sonra tavla sıcaklığım vesaire hepsi burada yazıyor. Gerekli sıcaklığa ulaştığı zaman filamentim çok az kaldı. Diğer filamentime geçeceğim. Bu filamenti buradan geçirip sensörden geçirip ısınır zaman şu tırnağa bastırıp bu delikten aşağı takacağız. Ve filamentimiz akmaya başladığı zaman da baskı işlemimize başlatacağız. En başta ben tablo ısınmadan önce bir bezle tablomu siliyorum yapışmaması sıkıntısı olmaması için. Çok şey diyorlar yıkayabilirsiniz tarzında. Evet yıkadım da zamanında. Nasıl söyleyeyim, yıkadım da ıslak mendille de sildim, ardından kuruladım. Kolonyalı bezle de sildim, kuruladım. Yani yapışmama sorunu vardı tabloda. Birçok sorunu hallettikten sonra oraya geliyor sıkıntı aslında. Basit bir sıkıntıya geliyor ama onu da bu şekilde kuru bezle silerek hafif nemli, aslında kuru değil, o sıkıntıyı çözmüş oldum. Gerekli dereceye ulaştım. Şimdi şuradaki filamenti ben sensörden geçirip buradaki tırnağa bastırıp buradan içeriden sokacağım ve alttan nozzle ucundan filament aktığı takdirde benim işlemimi başlatmış olacağım. Şimdilik videoyu burada durduruyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, filamentimi sensörden geçirdim. Extruder kafamdaki tırnağa bastırarak filamentimi içeriye doğru ittirdim. Baktığınız zaman filamentim aşağı doğru akıyor. Bunu elimle alayım şuradan. Çöpü atayım direkt. Şimdi USB'mi içine zaten atmıştım ben çizimimi. Buradan print kısmına geliyorum. Model. Birçok tasarımımız var burada. Adam kısmına geldim. Tıkladım. Umbrello adında ve 2 saat 1 dakika içerisinde basacak. Burada confirm diyorum ve otomatik olarak basmaya hazırlanıyor yazıcım. Şunu da alalım. İzlemesi gerçekten zevkli arkadaşlar. Hobi niyetinde de yapabilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptık. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra zaten otomatik olarak kendisi ücretini alacak. Ufak bir parça filamenti sürtecek başka bir yere. Yani filamentte kopukluk olmasın diye kendine göre ayarlıyor. Gerekli ayarlamaları yapıyor arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru iniyor. Yani basma sürecini komple göstermeyi düşünmüyorum. 2 saat 1 dakika gerçekten çok uzun süre olur. Ara ara videolar açıp hangi aşamada olduğunu size göstereceğim ben. Böylelikle o sıkıntıyı da halletmiş oluruz. Tam olarak şu hareketten bahsediyordum arkadaşlar. Şimdi otomatik olarak nozzle'dan akan filamenti bir yere sürtecek. Bu filamentte kopukluk var mı yok mu, devamlılık sağlasın diye, çapak bir şey tıkanma varsa nozzle'da onu atsın diye. Zaten ilerleyen videolarımızda yazıcı nasıl temizlenir, nozzle ucu temizleme gibi birçok video sizlerle birlikte çekeceğiz. Aşama aşama gidiyoruz. Programda da birçok şey göstereceğim. Parçaya göre, spesifik parçalara göre komutunu atmak istiyorum. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Temel seviyede aslında doğru yoldayız şu an. Tam olarak bundan bahsediyordum arkadaşlar. Devam çizgisini attı ve buradan gerekli işlemlere başladı. İlk aşama olarak yapıştırmayı yapıyor. Şu yapıştırma kısmı vardı ya arkadaşlar. Direkt onu göstereyim size tekrardan. Önleme kısmına geliyorum. Tam olarak şunları yapıyor ilk başta. Şuradaki yapıştırmaları yapıyor. Ardından şunları yapıyor. Ardından gerekli temeli atmaya başlayacak. Ben şimdilik videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Ara ara tekrardan video açıp sizi bilgilendirmeye devam edeceğim.
tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Figürümüz bitmek üzere derken figürümüz bitti. Umarella adlı figürümüz, İtalyanca kökenli olan figürümüz böylelikle birlikte Gezici'de basılmış oldu gördüğünüz üzere. Bunun gibi daha çok içerik için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.